Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Pek çok alanda su yalıtımı çektik. Ama hepinizin ortak sorduğu bir soru var. Özgür Ustam, derzlerin arasından su kaçıyor. Balkonumuzdan içeriye su giriyor. Bununla ilgili yapmak lazım. Reçine esaslı mı söyledim? Bir emprene sürsek içimizi görür mü? Gibi. Boysat'ın bu anlamda arkadaşlar 3 farklı malzemesi var. Reçine esaslı bal kıvamında şeffaf izosaydan malzemesi var. Doyurucu, reçel gibi, bal gibi kıvamı. Karıncaların girdiği çıktığı yolları gözle görülür bariz çatlakların olduğu noktaları arkadaşlar bu ürün kapatır, doyurur, su yalıtım sağlar. Dilerseniz seramiklerin arasında da sürebilirsiniz ince fırçayla ama gerek yok. Daha çok gözle görülür aşikar çatlakların olduğu noktalara doyurucu anlamda bu malzeme sürülebilir. Boysat'ın izosaydımı sitesinde satışı var. Gelelim derzlere. Derzler arkadaşlar şu seramiklerin arasındaki esnemeyi sağlayan noktalara derz diyoruz biz. Bu derzler olmasa seramik olmaz. Seramik olduğu zaman bu derzler olması lazım ki esneme payını, esneme kabiliyetini sağlıyor derzler. Derz boş demek. Derzlerimiz sağlamsa bu derzler yapacağımız arkadaşlar çalışmalar belli. Derz bozuksa derz dolgusunu yaparız. Silikon esaslı bir derz dolgusu yaparız. Derzlerimizin tamirini sağlarız. Seramiklerin altında boşluk varsa bunları söküp tekrar doldurmak lazım. Düzgünse derzlerimizin su iticiliğini sağlamak istiyorsak Boysat'ın gelen 2 tane ürünü var arkadaşlar. Birisi sprey şeklinde deodorant gibi su itici malzeme. Derze geliyorsunuz, çaplıyorsunuz. Derzin üzerine sıkarak kullandığınız pratik malzeme. Kullanması kolay. Su itici silikon emprenye. Bunun arkadaşlar sadece derzlerinize değil, aynı zamanda taş kaplamalarınızın üzerine de dış cephede su itici lik sağlayabilirsiniz. Patlatma taş olur, mermer olur, her türlü taş kaplama olabilir. Bunların üzerine arkadaşlar siliko kap, parfüm bayını hazır kutusunda açıyorsun, sıkıyorsun, kapatıyorsun, işin bitiyor. Koyuyorsun kıyıya. Bir de daha pratik, yarım kiloluk, 1 kiloluk ambalajlarda gene silikop, su itici malzemesi var. Solvent esaslı, kokusu biraz kesif, ağır. Fırçası var yanında. Fırçasıyla bunu alıp derzlerinize şöyle bakın tek kalemde kocaman yer yapıyor bir kere sürdüğümüzde. Alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle su iticilik sağlayabiliyorsunuz pratik. Ev hanımlarının kendi yapacağı şekilde. Tabi burada sürdük koyu şekilde oldu. Koyu şekilde kalmıyor bu. Kuruduğunda rengini atıyor. En eski rengine dönüyor. Kuruduktan sonra tam anlamıyla iticilik sağlıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz sürmesi kolay. Su itici malzeme. Seramiklerin üzerine sürmüyorsunuz. Seramiğin üzerinde sır tabakası var. Buradan su geçmiyor. Şu derzlerden su geçme ihtimali var. Çünkü beton esaslı malzeme derzler. Derz dolgular. Su zamanla çatlayıp su kaçırabiliyor. Buralara bu malzemeyi sürebilirsiniz. Bu malzemenin arkadaşlar doyurucu kabiliyeti yok. Su iticilik sağlar. Sağlam derzlerde su iticilik sağlar. Suyun geçmemesini sağlar. Beton zeminlerde de sürebilirsiniz. Teraslarda, beton teraslarda sürebilirsiniz. İmkanı olanlar. Taşların üzerine sürebilirsiniz. Biri su kıvamında, biri parfüm gibi, deodorant gibi sprey şeklinde hazır. Dileyen bunu alır, dileyen bunu alır. Dediğim gibi ama doyurucu özelliği yok. Benim kıyılardan, şöyle yaklaşır mısın kıyılara? Şu kıyılar arkadaşlar mantolama, pek çoğumuzun evimizde bu problem oluştu. Duvarlarımıza mantolama yapıyoruz. Mantolama arkadaşlar esnerken zemin esnemiyor. Dolayısıyla şu kıyıda açma yapıyor. Açma yapınca buralardan içerilere rutubet şeklinde, su şeklinde girebiliyor. Karıncalar yürüyebiliyor. Buralarda bu iki malzeme olmaz. Ne yapacağız buralarda? Reçine esaslı Boysat'ın izosaydamı var. Buna başvuracağız. Böyle açıyorum. Tek komponentli sıvı cam kategorisinde malzeme. Şöyle bir yanına yaklaşalım. Bal gibi neredeyse reçel kıvamında malzeme. Tek komponentli. Arkadaşlar bunu bu tür yerlerde karıncaların girip çıktığı, suyun girip çıktığı bariz çatlakların olduğu noktalarda bu malzemeye başvuruyoruz. Alıyorsunuz malzemenizi. Bu da şeffaf. Şöyle sürüyorsunuz. Görüntüyü bozmuyor ama doyurucu. Çatlağı doyuruyor. Şöyle yaklaşır mısın biraz? O çatlaklara da çatlak var şurada. Bu çatlağı normal bir empre doyurmazdı. Ancak bu malzeme doyurur.
Buradan hem karınca girip çıkmaz hem de su girip çıkmaz. Hem de görüntüyü gördüğünüz gibi bozmuyor. Doyurucu. Şöyle süre süre gidelim. Bayağı bir çatlak oluşmuş. Duvar mantolama. Bakın. Esneme yapıyor. Zemin sağlam. Burası ayrı açılıyor. Bayağı bir çatlağa bak. Epey bir çatlak var. Buraya sürekli ders çekin. Gene çatlar. Çünkü duvar esniyor. Burayı İzosaydam bu anlamda süper malzeme burayı dolduracak. İşte. Bu anlamda çok sorular geliyor Özgür Ustam. Pencerelerimizin dibinden de içeriye su giriyor. Bakın arkadaşlar burada aynı problem var. Buralara genelde silikon falan çekiyoruz ama güneşin etkisiyle silikonlar gidebiliyor. Şöyle bayağı açıklıklar var. Buralara bu malzemeyi de doldurabiliriz. Suyun geçmesini engeller. Akışkan malzemedir. İçine akar. Birkaç kere yaparsınız. Doyurursunuz. İçeriye su girmesini engellersiniz. Şöyle gelir misin? Bak ne kadar açıklık var. Bariz açık. Şöyle reçine şeklinde dolduruyorum burayı. 2-3 kere yapınca doluyor içi. Bunları da bu şekilde doldurabilirsiniz. Biz burayı yapmaya devam edelim. Komple açık burası. Sürerek gelmeye devam ediyoruz. Şurada bir karınca yuvası var. Küçük küçük bitler var. Kendilerine şurada bir delik bulmuşlar. Oradan hem içeri su taşınıyor. Bakın. Normalde gözle gözükmüyor ama girişe çıkışa bakın. Biraz daha büyütsem. Duvarda küçük küçük bitlikler de gözüküyor. Gözle görünmeyen şeyler. Orada nasıl faaliyet var. Çöküyorum. Şimdi arkadaşlar su yalıtımını yaparak oraya gidiyorum. Hem karıncaların giriş çıkış engellensin. Karıncadan ziyade su. Oradan su da giriyor içeri tabi haliyle. Girişi kapattık komple. Hem su girişini hem böcek girişini. Şu üstüne sürelim. Burası aynı zamanda kombinin gaz sisteminin olduğu yer. Burayı da sürelim şöyle. Hiçbir şekilde buradan su girip çıkmasın. Bu seramiklerin arasından her şey girip çıkıyor. Evet. Burayı da kapattık. Şu kapağı kapatalım bir. Aynı şekilde şu köşede yapalım. Şu giderimiz var. Giderimizin etrafına sürebiliriz. Ufacık delik var şuradan. Şu ancak delik aşağıya su kaçmasına sebep olabilir. Şimdi orayı da doyuralım. Yolumuzu aldık. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bu malzeme dediğim gibi bal kıvamında bir malzeme. Doyurucu. Derin çatlakları doyurabilir. Boysat'ın diğer iki ürünü de arkadaşlar dediğim gibi koruyucu malzeme, su gibi. Reçine esası değil onlar, solvent esaslı ama kuruyor. Bu ürün, sürdüğüm ürün ıslak bir görüntü sağlarken diğer ürünler kuruduğunda ıslaklığı gidiyor. Sadece su iticiliği kalıyor. Bu ürün aynı zamanda ıslak gibi gösterip reçine esaslı bir ürün, doyurucu çatlakları, büyük çatlakları kapatıyor. Hem ıslaklık istediğiniz yerlerde, ıslak bir görüntü istediğiniz yerlerde bunu sürebilirsiniz. Parlak, ıslak bir görüntü de sağlar. Derin çatlaklara. Problem yerlerin tamamına bu malzemeyi böyle sürebiliriz arkadaşlar. Su kaçacağını düşündüğümüz noktalara.
doyurucu etkisiyle birkaç milimlik çatlakları doyurur. Şöyle çatlaklar var şurada. Bunları doyuracaktır. Ayrıntıları. Bakın az evvel silikon kap sürdüğüm yer kurudu bile. Rengini normal beton rengine döndürdü. Sürdüğüm ıslak gibiydi. Bakın tekrar silikon kap sürüyorum. Sürdüğüm yer ıslak gibi gözükürken aynı uygulamayı birkaç kez daha yapabiliriz. Kuruduğunda su itici bir derz kalacaktır. Derzlerimiz sağlamsa arkadaşlar bu malzeme içinizi görecek. Silikon kap malzemesi şeffaf. Şöyle görüyorsunuz 0.5 ambalajda. Bunun büyük ambalajları da var. Su itici emprenye. Fırçanıza böyle sürersiniz. Sadece derzlerinize bakın direktman. Derzlere tam oturuyor fırçası. Fırçasını da yanında hediye gönderiyorlar. Şurada yanında şöyle hediye geliyor yani. Ama bir sulu boya fırçası da işinizi görür. Şöyle sürersiniz. Evet. Uygulaması böyle. Kuruyunca arkadaşlar buharlaşma başlıyor, kuruma başlıyor. Kuruduğunda şöyle gerçek gri neyse artık hangi renkse o rengi dönüşüyor. Ama diğer sürdüğümüz reçine esaslı malzeme ıslak gibi görüntü bırakıyor. Bu kurumuyor. Böyle ıslakımsı görüntüsü kalıyor. Doyurucu, çatlak örtücü görüntüsü kalıyor. Çatlak olan şöyle kıyılar oynamaya müsaitse çok açar bu seramikle. Şu zemine kalabudur diyoruz. Yanlara seramik diyoruz. Seramikle kalabudurun birleşim nokta kadar çok açar. Oradan çok su girer. Sizlerde genelde çok olur o. Bu ürünü deneyebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Sıvı camsı kaplama tek komponentli. A komponent, B komponent yok. Açıyorsun, kullanıyorsunuz bal gibi. Doyurucu bir etkisi var. Bu da dediğim gibi tekrar açayım, bunu da göstereyim. Bu da aynı malzemenin arkadaşlar sprey şeklinde olanı. Spreyliyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Bu da bu şekilde. Dileyen bunu alır. Dileyen bunu kullanır. Su itici malzeme sorununu çözersiniz. Evet arkadaşlar, sizler için Boysat'ın şeffaf su yalıtım ürünleriyle derz uygulaması yaptım. Bu konuda çokça sorular gelmişti. Özgür Ustam kıyılardan çok su giriyor derzlerin arasından evimize. Banyolarda çok sorun var, balkonlarımızda. Özellikle balkonlarda çokça su giriyor. Duvarın dibindeki sorun ayrı, seramiklerin derzlerindeki problem ayrı. Seramiklerin derzlerine arkadaşlar muhakkak silikonun derz dokusuyla tamirini yapalım. Tamir yaptıktan sonra üzerine koruma anlamında su itici bu silikon kapı kullanabilirsiniz. Kuruduğunda görüntüsü kayboluyor, sadece su iticiliği kalıyor. Diplerde muhakkak çok açma yapar. Ben onlara izosaydamı öneririm. Tek komponentli. Çünkü oralar çok açma yaptığı için böyle şeffaf su itici emprenler yetmiyor, onları doyurmuyor. Oraya biraz daha doyurucu bal kıvamında malzemeler lazım oluyor. İzosaydam orada çok işinizi görür. Hem görüntü kirliliği yapmaz fazla. Oralara izosaydamı reçine esaslı bal kıvamında malzemeyi çekebilirsiniz. Pencerelerin kıyıları da olabilir. Şeffaf kaplama olur. Kaplama diyorum, dikkat edersiniz. Emprenye değil, yüzeyi kaplıyor tamamen. Seramiklerin üzerinde komple sürülebilir. Eğer mat seramiğim var, bıktım görüntüsünden parlak istiyorum diyorsanız izosaydamla seramiğin üzerinde sıvı cam gibi kaplayabilirsiniz. Diğer silikon kapı ürünleri arkadaşlar, bunlar su itici emprenye. Bunlar beton olsun, derzler olsun, taşlar olsun, üzerinde su iticilik sağlar. Emprenye malzemesidir. Hafiften betonun içinde, derzin içinde işleyerek içinden suyun nüfuz etmemesini sağlar. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Elimden geldiğince sizlere faydalı videolar çekmeye çalışıyorum. Hem satıcıların ürünlerini sizlere tanıtmaya çalışıyorum, hem sizlerin ihtiyaçlarınızı gidermek için sizlere ürün tavsiyesinde bulunmaya çalışıyorum. Bu şekilde ders problemlerinizi giderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.